7-9 Adam, this is Central BCC. Multiple SWAT units responding code 3 to CP. Mars'ta su bulunduğu iddiasını defalarca duymuştuk değil mi? Ancak gerçekler hiç de öyle değilmiş. Hadi gelin, nedir bu işin aslı bir bakalım. İyi seyirler. Bize yıllarca Mars'ta su olabileceği söylendi. Hatta bazı görüntüler gösterildi. Bakın işte burada su izleri var, denildi. Peki gerçekten Mars'ta su mu vardı? Yoksa bu da bilim dünyasının yine yanıldığı bir haber miydi? Bu videoda Mars'ta su bulunduğu iddiasının arkasındaki gerçeğe bakacağız. Ve sonunda birlikte şunu sorgulayacağız. Aslında ne kadar doğru? 2010'lu yıllarda NASA'nın Mars keşif uydusu yüzeyde bazı gizemli koyu çizgiler keşfetti. Bu çizgiler yamaçlardan aşağıya inen izler gibi görünüyordu. Bilim insanları bu görüntülere RSL adını verdi. Yani tekrarlayan yamaç çizgileri. İlk tahminler şuydu. Bu çizgiler Mars'ta tuzlu sıvı suyun aktığını gösteriyor olabilir. Dünya basını hemen bu başlığı attı. Mars'ta sıvı halde su bulundu. Ama o görüntüler gerçekten su muydu? Yıllar sonra daha detaylı analizler yapıldı. Yeni veriler geldi. Bilim insanları bu izleri tekrar inceledi. Ve ne oldu biliyor musunuz? Bu izlerin aslında sıvı suyla alakası yoktu. Mars'ın ince tozları, yerçekimiyle yamaçlardan aşağı doğru kayıyordu. Yani o çizgiler, su değil, toz akıntılarıydı. Tüm dünya su bulundu diye heyecanlanmıştı. Ama gerçek, biraz kuru çıktı. Şimdi durup düşünelim. Bilim insanları neden böyle düşündü? Çünkü Mars'ta su bulmak, yaşam ihtimali demekti. Umut vardı, heyecan vardı. Ama bilim, umutla değil, veriyle çalışır. Zamanla yapılan analizler, önceki tahminlerin hatalı olduğunu gösterdi. Yani evet, bilim yanıldı. Ama aynı zamanda kendini düzeltti. Şimdi bir düşünelim. Onlarca haber sitesi, belgeseller, Mars'ta su bulundu manşetleri attı. Peki hiçbiri çıkıp yanılmışız dedi mi? Bilimsel süreç sağlıklı işlese de, medya bazen gerçeği abartarak sunabiliyor. Biz de bu yüzden bu videoyu yapıyoruz. Gerçekten ne kadar doğru olduğunu birlikte sorgulamak için. Mars'ta su vardı iddiası. Aslında sadece tozmuş. Ama bu olay bize şunu hatırlatıyor. Her gördüğümüz şeye hemen inanmamalı. Arkasındaki süreci anlamaya çalışmalıyız. Peki sizce bu olay gerçekten bilimsel bir hata mıydı? Yoksa medyanın abartısı mı? Yorumlara yazın. Fikrinizi merak ediyorum. Bu tarz sorgulayıcı videolar için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşürüz. Ama unutmayın. Her bilgi doğru gibi görünse de acaba gerçekten ne kadar doğru?